Aralık 1872. Atlas Okyanusu'nun ortasında bir yük gemisi yarım açılmış yelkenlerle sessizce ilerliyor. Yakındaki başka bir geminin kaptanı dürbünü kaldırıyor ve tuhaf bir şey fark ediyor. Güvertede kimse yok. Dümende kimse yok. Verdikleri işaretlere cevap gelmiyor. Gemi yüzüyor. Ama onu kullanan tek bir insan bile görünmüyor. Denizciler gemiye çıktığında durum daha da garipleşiyor. Değerli yük hala ambarda. 6 ay yetecek yiyecek ve su yerinde. Kaptanın eşyaları kamerasında. Küçük bir çocuğun oyuncakları yatağının yanında. Fakat gemideki 10 kişi yok. Kaptan, eşi, 2 yaşındaki kızları ve 7 denizci sanki okyanusun ortasında silinmiş. Geminin adı Mary Celeste. Karanlık Arşiv'e hoş geldiniz. Burası, tarihin çözülemedi deyip kenara bıraktığı dosyalara bakarak, bir dakika, burada hala konuşacak çok şey var dediğimiz yer. Bugün 150 yılı aşkın süredir cevabı bulunamayan bir deniz gizemini açıyoruz. Bütün soruları çözecek miyiz? Okyanus bu konuda pek konuşkan değil. Deniz bazen ipucu bırakıyor, kullanım kılavuzunuysa yanında vermiyor. Şimdi geminin bulunduğu günden bir ay geriye gidelim. 7 Kasım 1872, New York limanı. 2 direkli Mary Celeste, İtalya'nın Cenova kentine doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. Ambarda 1701 varil sanayi alkolü var. Değerli bir yük ama aynı zamanda kolay sızabilen ve yanıcı bir madde. Geminin kaptanı 37 yaşındaki Benjamin Briggs. Deneyimli, dikkatli ve çevresinde güvenilir biri olarak tanınıyor. Bu yolculukta yanında eşi Sarah ile 2 yaşındaki kızları Sofia da var. Küçük Sofia için güvertede güvenli bir oyun alanı bile hazırlanmış. Bu ayrıntıyı aklınızda tutun. Çünkü bu yalnızca bir yük seferi değil, aynı zamanda bir aile yolculuğu. Briggs mürettebatını da özenle seçiyor. Gemide 7 deneyimli denizci bulunuyor. Kaptan yola çıkmadan önce annesine bir mektup yazıyor ve geminin iyi durumda, mürettebatın da güvenilir olduğunu söylüyor. Yani yolculuk öncesinde ne korku var ne de yaklaşan bir felakete dair işaret. Herkes sıradan ve güvenli bir sefer bekliyor. Aynı günlerde New York'ta başka bir gemi daha Cenova rotasına hazırlanıyor. Dei Grazia. Kaptanı David Morehouse. Briggs ile Morehouse'un birbirini tanıdığı biliniyor. Yola çıkmadan önce birlikte yemek yedikleri iddiası ise çok daha sonra anlatılan bir hatıraya dayanıyor. Kesin değil. Tarih bazen ayrıntıyı geç getirir, faturayı da bize bırakır. Yine de 2 kaptanın tanışıklığını aklınızda tutun. Mary Celeste 7 Kasım'da limandan ayrılıyor. Dei Grazia ise 8 gün sonra aynı genel rotaya çıkıyor. 2 gemi de Kasım ayının sert rüzgarlarına ve dalgalı Atlas Okyanusu'na giriyor. Birinin yolculuğu Cenova'da bitecek, diğerininki ise denizcilik tarihinin en büyük bilmecelerinden birine dönüşecek. 4 Aralık 1872. Azor Adaları ile Portekiz arasındaki açık deniz. Dei Grazia'nın nöbetçisi ufukta bir yelken görüyor. Yaklaştıkça geminin garip biçimde yalpaladığı fark ediliyor. Yelkenlerin bir kısmı toplanmış, bir kısmı yıpranmış. Dümen boş. Selam işaretlerine cevap veren yok. Kaptan Morehouse gemiyi tanıyor. Mary Celeste. Hatırlayın, bu gemi New York'tan 8 gün önce ayrılmıştı ve çoktan Cenova yolunda ilerlemiş olması gerekiyordu. Fakat şimdi ters yöne yakın, düzensiz bir rota çiziyor. Morehouse yardım için gemiye bir ekip göndermeye karar veriyor. 2 denizci küçük bir tekneyle Mary Celeste'e yanaşıyor. Güverteye çıkıp sesleniyorlar. Cevap yok. Kameralara iniyorlar. Kimse yok. Ambara bakıyorlar. 1701 varil alkolün büyük bölümü hala orada. Gemi boş değil aslında. Eşyalarla, yiyecekle ve yarım kalmış bir hayatla dolu. Eksik olan yalnızca insanlar. Asıl ürpertici olan geride bırakılanlar. Giysiler, kişisel eşyalar ve denizcilerin sandıkları kameralarda duruyor. Kaptanın bölümünde Sarah'nın dikiş malzemeleri, küçük Sofia'nın oyuncakları var. Kilerde aylarca yetecek erzak bulunuyor. İnsanlar gemiyi isteyerek ve uzun süreliğine terk ettiyse
Neden yanlarına neredeyse hiçbir şey almamışlardı? Eksik olan eşyalarsa başka bir şey anlatıyor. Geminin tek filikası yerinde değil. Kaptanın sekstantı ve kronometresi de yok. Bazı gemi belgeleri kayıp. Seyir defteri ise geride. Yani gemiden ayrılanlar hazırlıksız değildi. Yön bulmak için gereken aletleri almış fakat kişisel eşyalarını bırakmışlardı. Bu geçici bir tahliyeye benziyor. Seyir defterindeki son kayıt 25 Kasım sabahına ait. Mary Celeste, Azor adalarındaki Santa Maria adasını görebilecek kadar yakın. Bulunduğu nokta ise buradan yaklaşık 650 kilometre doğuda. Demek ki gemi son kayıttan sonra yaklaşık 10 gün boyunca tek başına ilerlemişti. Mürettebat kayıptı. Gemi ise yolculuğa kendi başına devam etmişti. Geminin durumu da önemli. Gövdede onu batıracak büyük bir hasar yok. Alt bölümde yaklaşık 1 metre su bulunuyor. Tehlikeli olabilir ama gemi hala yüzebilir durumda. 2 pompadan biri sökülmüş. Güvertedeki 3 ambar kapağından ikisi açık ve kapaklar yakında duruyor. Bunlar panik işareti mi yoksa arızayı anlamaya çalışan bir mürettebatın son çalışmaları mı? Bir ayrıntı daha var. 1701 varilin 9'u boş. Bu 9 varil diğerlerinden farklı olarak daha gözenekli kızıl meşeden yapılmış. Bu nedenle alkolün yavaşça sızmış olması mümkün. 9 boş varili aklınızda tutun. Birazdan en ünlü teorinin tam merkezinde karşımıza çıkacaklar. Dei Grazia mürettebatı Mary Celeste'yi Cebeli Tarık'a götürüyor. Amaçları deniz hukukuna göre kurtarma payı almak. Normalde mahkemenin yalnızca bu payı belirlemesi beklenir. Fakat başsavcı Frederick Soliflat dosyaya bakıp burada bir tuhaflık var diyor ve basit bir ödeme işi aylar süren bir sorguya dönüşüyor. Soliflat'a göre tablo fazla düzenli. 2 kaptan birbirini tanıyor. Gemiler aynı rotada ilerliyor. Biri kayboluyor, diğeri onu bulup ödül istiyor. Acaba Dei Grazia mürettebatı Mary Celeste'deki insanlara zarar verip gemiyi terk edilmiş gibi göstermiş olabilir miydi? Ağır bir suçlamaydı. Şimdi bunu kanıtlamaları gerekiyordu. Güvertede lekeler, eski bir kılıç ve kesik sanılan izler incelendi. Sonuçta lekelerin kan olmadığı, izlerin de yeni bir saldırıyı göstermediği anlaşıldı. Gemide boğuşma ya da cinayet kanıtı bulunamadı. Şüphe çoktu. Deli ise toplantıya katılmamıştı. 3 ayı aşan soruşturma, suç işlendiğini gösteren sağlam bir kanıt bulamadı. Dei Grazia mürettebatına kurtarma payı verildi fakat miktar beklediklerinden çok daha düşüktü. Mahkeme şüphesini tamamen bırakamamıştı. Dosyanın insanlarla ilgili kısmındaysa hiçbir gelişme olmadı. Benjamin, Sarah, Küçük Sofya ve 7 denizciden bir daha haber alınamadı. Ne filika bulundu ne de başlarına ne geldiğini anlatacak bir iz. Tam burada gerçek hikayenin yanına bir de efsane ekleniyor. Yıllar içinde gazeteler, masada sıcak yemekler ve ocakta kaynayan çaydan söz etmeye başlıyor. Kulağa harika bir gizem sahnesi gibi geliyor. Çünkü zaten öyle. Büyük ölçüde kurgu. Bu dosyanın hayaletinden önce senarist ortaya çıkmıştı. Arthur Conan Doyle'un 1884'te yayımlanan öyküsü gerçek ayrıntılarla hayal ürünlerini birbirine karıştırdı ve bazı uydurma sahneler zamanla gerçek diye anlatıldı. Peki gerçekten ne olmuş olabilir? Gelin teorileri tek tek sınayalım. İlk ihtimal korsanlık ya da isyan. Ama değerli yük hala ambarda, kişisel eşyalar yerinde ve gemide şiddet izi yok. Korsanların en güçlü özelliği serveti olduğu yerde bırakmaları değildir. Bu yüzden korsanlık ihtimali daha ilk turda ciddi biçimde zayıflıyor. İkinci ihtimal, sigorta ya da kurtarma dolandırıcılığı. Bu, Soliflat'ın en sevdiği açıklamaydı. Fakat Briggs, geminin ortaklarından biriydi ve ailesi de yanındaydı. Kendi malını, ailesini ve hayatını böyle bir plan için riske atması mantıklı görünmüyor. Dei Grazia'nın aldığı düşük payda böylesine büyük bir suç için inandırıcı bir kazanç sunmuyor. Üçüncü ihtimal, alkol buharı. Şimdi o 9 boş varile dönelim. Sızan alkol kapalı ambarda buhar biriktirmiş, gelen bir ses ya da basınç değişimi mürettebatı patlama olacağına inandırmış olabilir. Ancak bu teorinin de sorunu var.
ana ambar kapağının kapalı bulunduğu ve gemiye çıkanların güçlü bir alkol kokusu bildirmediği aktarılıyor. Yani mümkün ama kanıtlanmış değil. Günümüzde daha güçlü görülen açıklamalardan biri birkaç sorunun aynı anda yaşanması. Gemi haftalarca sert havayla uğraşmıştı. Kronometredeki hata yüzünden Briggs konumunu yanlış hesaplamış olabilir. Üstelik pompalardan biri çalışmıyordu. Kaptan gövdedeki suyun gerçek seviyesini anlayamıyordu. Sonunda karayı gördüğünde geminin battığını düşünüp geçici tahliye emri vermiş olması mümkün. Bu senaryoda herkes filikaya biniyor. Fakat gemiden tamamen ayrılıyor. Filika uzun bir halattan Mary Celeste bağlı tutuluyor. Amaç tehlike geçince yeniden gemiye dönmek. Sonra rüzgar sertleşiyor ya da halat kopuyor, yelkenler doluyor ve Mary Celeste hızla uzaklaşıyor. 10 kişi açık denizin ortasında küçücük bir filikada kalıyor. Bu açıklama kayıp filikayı, alınan seyir aletlerini, geride kalan kişisel eşyaları ve geminin neden yüzebilir durumda olduğunu bir araya getiriyor. Fakat o da tek bir yerde durmak zorunda. Kesin kanıt yok. Filika hiçbir zaman bulunmadı. O filikadaki 10 kişinin son saatlerini de hiç kimse anlatamadı. Mary Celeste kurtarıldıktan sonra yaklaşık 12 yıl daha farklı sahiplerle denize açıldı. 1885'te son kaptanı Gilman Parker, değersiz bir yükü pahalı gösterip sigortalattı ve gemiyi Haiti açıklarındaki Rochaloy resifine bilerek oturttu. Kayıp mürettebatın dosyasında dolandırıcılık kanıtlanamadı. Geminin son yolculuğundaysa dolandırıcılık gerçekten vardı. Plan ortaya çıktı ve Parker'ın meslek hayatı sona erdi. Mary Celeste'in son görüldüğü yer Haiti açıklarındaki o resif. Yıllar sonra bulunan bazı gemi kalıntılarının ona ait olduğu öne sürüldü. Fakat yapılan inceleme bunu doğrulamadı. Geminin kesin olarak tanımlanmış bir enkazı bugün elimizde yok. Tıpkı Benjamin, Sarah, Küçük Sofia ve 7 denizcinin mezarlarının da olmadığı gibi. Şimdi elimizde kalanlara bakalım. Sağlam sayılabilecek bir gemi, dokunulmamış değerli bir yük, sökülmüş bir pompa, 9 boş varil, kayıp bir filika ve hiçbir zaman geri dönmeyen 10 insan. Her ayrıntı bize bir şey söylüyor fakat hiçbiri hikayenin tamamını tek başına anlatmıyor. Şimdi sözü size bırakıyorum. Sizce Briggs geminin battığını düşünüp herkesi geçici olarak filikaya mı aldı? Alkol buharı mı onları korkuttu? Yoksa elimizdeki belgelerde göremediğimiz başka bir şey mi yaşandı? Yalnızca teorinizi değil, sizi o sonuca götüren ipucunu da yorumlarda yazın. Birlikte konuşalım. Bu Karanlık Arşiv'in 3. dosyasıydı. Arşiv kapanmaz. Yalnızca bir sonraki dosya açılır.